Beni dünyanın her bir yerinden izleyen vatanımın güzel ve değerli insanlarını saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Değerli izleyiciler, Avusturya'da yapıştırma vinyet dönemi kapanıyor. 2026 ücretli ve yeni kurallar açıklandı. 2026 yılı için değerli izleyiciler bakın yeni kurallar var, yeni ücretler var. Yeni kuralları size teker teker açıklayacağım burada. Ücretleri size ekrana vereceğim. İsterseniz orada durdurup resmini çekebilirsiniz. İsterseniz elinizle not alabilirsiniz. Bütün fiyatları da göreceksiniz. Bütün kuralları da şimdi 1-2 dakika içerisinde öğreneceksiniz. Sıla yolunun en kritik geçiş noktalarından biri olan Avusturya'da otoyol kullanım kuralları kökten değişiyor. Avusturya Otoyol İşletmesi Asfinak, 2026 yılından itibaren geçerli olacak yeni fiyatları ve büyük bir devrimi duyurdu. Klasik yapıştırma vinyetlere veda ediyoruz. Ama 2026 için daha var. Rahat olun değerli izleyiciler. Evet doğru, akaryakıt yerlerinden de satın alabilirsiniz. Bir devrin sonu ateş kırmızısı son olacak. Yani gelecek seneye vinyetler ateş kırmızısı olacak. Yıllardır araç camlarına yapıştırdığımız fiziksel vinyetler tarih oluyor. 2026 yılı için belirlenen ateş kırmızısı Feuerrot renkli vinyet, Avusturya'nın çıkaracağı son yapıştırma vinyet olacak. 2027 yılı itibarıyla tüm işlemler tamamen dijital ortamda e-vinyet plaka üzerinden yürütülecek. Ama 2026 vinyet fiyatlarına maalesef zam geldi değerli izleyiciler. Tüketici fiyat endeksine göre yapılan ayarlama ile vinyet ücretlerine %2,9 oranında zam yapıldı. İşte 2026 yılında ödeyeceğiniz yeni tarifeler. Otomobil ve karavanlar için 3,5 tona kadar oluyor bu biliyorsunuz. Bir günlük, bakın ekrana da veriyorum şimdi, bir günlük 9 euro 60 sent, 10 günlük 12 euro 80 sent, 2 aylık 32 euro, 1 yıllık 106 euro 80 sent. Motosikletler için bir günlük 3,80, 10 günlük 5,10, 2 aylık 12,80, 1 yıllık 42,70. Motosikletle Sıla yoluna giden vatandaşlar için. Evet, dijital vinyet alırken 18 gün kuralına dikkat. Değerli izleyiciler, burada çok hata yapılıyor. Buna dikkat. Sıla yolu yolcuların en çok hata yaptığı konulardan biri olan bekleme süresi kuralı devam ediyor. Neden peki bu bekleme süresi var? Ona da geleceğiz. Şimdi anında geçerli olanlar. Bakın bir günlük 10 günlük alırsınız, anında geçerli onlar. Sorun yok. Bir günlük ve 10 günlük dijital vinyetler online alındığı an geçerli olur. 18 gün bekleme süresi. 2 aylık veya yıllık dijital vinyet satın alırsanız tüketici koruma yasaları gereği vinyetiniz ancak 18 gün sonra aktifleşiyor. Neden? Yani bir hafta sonra cayma şansınız var burada. Alıcı olarak diyorsunuz ki ben bunu aldım ama caydım, vazgeçtim. O kanun kural olduğu için İsviçre'de de var o. 18 gün beklemeniz lazım. Yani 2 aylık alacaksanız Sıla yolu için muhakkak 3 hafta evvelse işlemlerinizi yapın, alın. Bu yüzden uzun süreli vinyet alacak gurbetçilerimizin yolculuktan en az 3 hafta önce işlemlerini yapması gerekiyor. Peki vinyet nereden alınır? Fiziksel vinyetler hala sınır kapılarındaki benzinliklerden, ADAK şubelerinden veya trafik denilen büfelerden alınabilir. Dijital vinyet ise Asfinak'ın resmi sitesi veya mobil uygulaması üzerinden temin edilebilir. Değerli izleyiciler, görmüşsünüzdür belki konakladığınız yerlerde yeni otomatlar var. Oradan da e-vinyet alma şanslarınız var. Hatta ve hatta tünel paralarını ve özel bazı yollar var ücretli. Onların da ücretini ödeme şansınız var. Önemli uyarı. Eğer yapıştırma vinyet kullanıyorsanız bakın buna dikkat. Eğer yapıştırma vinyet aldıysan bak dikkat. Vinyetin alt kısmındaki seri numarasının bulunduğu kağıdı kupon saklayın. Yani şimdiye kadar yapıştırıyorduk, geri kalanı çöpe atıyorduk. Çöpe atmayın değerli izleyiciler. O kalsın, neden? Bakın cam kırılması gibi durumlarda
yeni vinyet alabilmek için bu belge ispat niteliğindedir. Yani o elinizdeki o ufacık şey size ispat belgesi oluyor. Onunla size yeni vinyet veriliyor. Diyorsun ki camım kırıldı, yeni vinyet veriliyor. O niteliğinde. Evet, not aldım Avusturya için. Tünel ve yol ücretleri olan özel yerler var. Tünel ücretlerin tabii ki daha evvel internetten almak istiyorsanız alabilirsiniz. Ama tünele girişte de kredi kartından şimdiye kadar nasıl yaptınız öyle de ödeyebilirsiniz. Yol ücretlerini de gelecek sene için ödeyebilirsiniz. Ama dikkat, 2027'den sonra bakın hepsi internetten olacak. Avusturya'da dikkat, radarlar. İsviçre gibi Avusturya'da radar cenneti, bunu biliyoruz. Gençler, fazla gaza dokanmayın orada. İnternetten vinyet alacak arkadaşlar sahte sitelere dikkat edin. Geçen de onun videosunu da yaptım. O videoyu da izlerseniz iyi olur. Çünkü sahte siteler var. 2 aylık 1 senelik vinyet aldım zannediyorsunuz ama vinyet almadınız. Hatta size e-mail bile geliyor. Bilmem ne numarası da geliyor aldınız diye, hepsi sahte. Ne zaman Avusturya'da arabanızı kullandınız, size 2 ay sonra 3 ay sonra evinize ceza geliyor. Vinyetsiz araba kullandığınız için. Ondan sonra gidin arayın sarı çizmeli Mehmet A. Şimdi Avusturya'dan transit geçecek gurbetçiler Sıla yolu için. İster şimdi yılbaşı için olsun, ister gelecek sene için olsun. Diyelim ki bakın bugün ayın 23'ü. Ben bugün yola çıkacağım. Öyle planladım. İsviçre'den ve sonra Avusturya'dan geçip Macaristan'a doğru yol alacağım. Ama öyle bir hesapladım ki gece 12'den sonra hesapladım Avusturya'ya geçeceğimi. Onun için vinyetimi bugün ayın 23'ü 24'ünden itibaren alıyorum. Ama şeytan dedi ki ya Murat, ne bekliyorsun? Zaten uyuyamıyorsun. Kalk yataktan, çık yola. Okey. Kalktım. Daha erken yola çıktım. 24'ünde değil 23'ünde giriş yaptım Avusturya'ya. Otobanda da kameralar beni çekti. Ve maalesef vinyetim 24'ünden sonra geçerli. Değerli izleyiciler, evimize ceza geliyor. Buna dikkat. Tarih ve saate dikkat. 24'ü yazarsanız gece saat 12'den itibaren, yani 23'ten 24'e atladı 00:24:00 oradan başlıyor. Ve bir günlük vinyet 24:00'dan 24:00'a kadar geçerli. Yani şöyle diyemezsiniz ama ben akşam 6'da giriş yaptım. Gelecek gün 6'ya kadar geçerli. O yanlış. Burada dikkat. Burada çok vatandaşlar, gurbetçiler hata yapıyor. Ve değerli izleyiciler, ben de hazırlık yapıyorum. Biliyorsunuz 26'sında yola çıkmayı planladım. İnşallah bu grip de sesimden de bellidir. Düzelir, yola çıkarım. Neden? Bugün de ben bütün yol ücretlerini internet üzerinden, vinyetlerimi hepsini alacağım, hazırlık yapacağım. Ve kağıda yazacağım, bakalım bana kaç paraya mal olacak. Zannederim ki 10 günlük alacağım. Daha karlı geliyor. Bulgaristan'ı 1 haftalık alacağım. Ve sonunda size tekrar bir liste yapacağım ve bunun bilgilerini de tabii ki vereceğim. Bakalım yol paraları kaça mal olacak? Şöyle bir şimşek gidiş, şimşek geri dönüş parası, yol paraları kaç paraya mal oluyor? Tabii ki bundan ayrı arabanın ücretleri var, benzin parası var. Servis parası var, tekerlek parası, tekerlekler eskiyor, servisi, yani kilometre başında bir ücret de orada hesaplamak lazım. Değerli izleyiciler, tekrar 9 dakikayı geçmiş, 10 dakikaya geliyor. Tekrar çok uzadı, kusura bakmayın. En sonunda ne diyorum? Hayırlı yolculuklar. Unutmadan söyleyeyim, hayırlı yolculuklar yolda olan arkadaşlara. Kendinize dikkat edin, sıhhatınıza dikkat edin, kendinize dikkat edin. Sağlıcakla kalın, benimle kalın, hoşça kalın. Murat.